bugün portre taslağı nasıl çıkartılır onu anlatacağım. Bunun için iki yol izleyeceğiz. Birincisi kareleme tekniği. Kareleme tekniğinde hem fotoğrafı hem de kağıdı karelere ayıracağız. Ve ikisini de aynı ölçüde ayıracağız. Ölçü dediysem santimetre değil, göstereceğim birazdan. İkincisi ise geometrik şekiller. Onu da yüzü geometrik şekilleri kullanarak parçalayacağız ve kağıda aktaracağız. İki çizimi de aynı kağıt üzerinde yapacağım. Sizin aynı anda görebilmenizi ve aradaki farkı anlayabilmenizi istiyorum. Hangisi sizin için daha kolay ya da daha güzel, uygunsa onu kullanabilirsiniz. Ben ikisini yapmak için de tablet kullandım. Tablette iki uygulama indirdim. İkisini de vereceğim zaten. Ve eğer tabletiniz yoksa ya da telefonunuz, yani bir cihazla bunu yapamayacaksanız fotokopi çıkartabilirsiniz. Kağıt üzerine direkt karelere ayırabilirsiniz ya da yine geometrik şekilleri kullanabilirsiniz. Ama bu çok önemli değil. Yani ben aslında fotoğrafın bozulmasını istemem. O yüzden şeffaf poşetin içine koyup yine keçeli kalem kullanarak parselleri ayırabilirsiniz. Başlamadan önce kağıdı karelere ayırıyorum. 35 çarpı 50 kağıdı 2'ye böldüm. Yani 25'e 30 kaldı. 35'e 25 kaldı yani. Onu da ben 25'e 30 olarak ayarladım. Alt kısmı kullanmadım. Çünkü resim kare gibiydi zaten neredeyse. Daha uzun değildi. 2'şer santimlik çizgiler halinde bölüyorum. Burayı, yani kare yapma işlemini asla tek taraflı yapmayın. 4 tarafı da mutlaka ayırın. Ondan sonra iki çizgiyi de kullanarak çizgileri çizin. Yoksa asla düzgün çizgiler elde edemezsiniz. Karelemeyi bitirdikten sonra numaralandıracağım. Aşağıdan yukarıya ve soldan sağa, sağdan sola doğru. Yani biri ikisi için de kullanacağım. Bu kareleme tekniği ve bu numaralandırma tekniği eğer büyük çizimler yapıyorsanız çok işinize yarayacak. Çünkü doğru konumlandırmak çok önemli. Çünkü küçük çizimlere müdahale ederken çok fazla zorlanmıyorsunuz ama büyük çizimlerde hatalar biraz zor gidebilebiliyor. Ve mümkün olduğunca saptırmamaya çalışın. Ayrıca karelerin sayılarına da dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer fotoğrafta alt tarafta 12 kare varsa, ki bende 12 kare vardı, resminizde de alt satırda, yani yatay düzlemde 12 kare olması gerekiyor. Eğer düşey tarafta, yani artık yukarı doğru fotoğrafta 15 kare vardı. Eğer orada 15 kare varsa fotoğrafta olduğu gibi resimde de 15 kare bulundurmanız gerekiyor. Yine düşey düzlemde bu defa. Yani biz bu resim için 15'e 12 diyebiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken şey fotoğraftaki karelerin santimetresi değil. Sadece kaç tane kare olduğu. Yani biz nasıl söylesem doğru yerleştirmiş oluyoruz böylece. İsterseniz elinizdeki bir çizimi büyütebiliyorsunuz ya da küçültebiliyorsunuz. Zaten şu an yaptığım bölüm anlaşılır sanırım. Her şeyi yerli yerine yerleştiriyorum. İsterseniz daha ayrıntılı yapmak istiyorsanız daha küçük kareler çizebilirsiniz. Ama kareler küçüldükçe iş karmaşıklaşacak biliyorum. Yapabileceğiniz başka bir şey ise şu kaba taslak çizdikten sonra tekrar kareleri ayırmak. Uğraştırıcı mı? Uğraştırıcı, ama daha güzel olacağına eminim.
Ağzını burnunu her ne kadar bakarak yerleştirsem de düzgün şekiller elde etmek çok kolay olmuyor. O yüzden yine böyle yuvarlaklar, çizgiler falan kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Yani tek bir teknik kullanıyorsunuz diye onunla dümdüz gitmek zorunda değilsiniz asla. Farklı şeyleri birleştirebilirsiniz. Ne daha iyi görünecekse onu yapın bence. Fotoğrafı karelere ayırmak için kullandığım uygulamanın da Drawing Guide'dı. Açıklama kısmına bırakacağım zaten. Görüyorsunuz bu çizim fena olmadı. Benzedi mi? Benzedi. Çok mu benzedi? Çok benzemedi ama hani zaten taslak çok fazla benzemez. Gölgeleri yerleştirmeden bilemezsiniz ne kadar benzediğini. Ve sonraki çizim için tableti alıyorum. Kullandığım uygulamanın adı Infinite Design. Uygulamanın adı buydu. Açıklamayı bırakacağım zaten. Buradaki sadece kareleri, üçgenleri kullanmak için aynı uygulamayı kullanmak durumunda değilsiniz. Burada konumlandırıyoruz. Yani kafatasını bir yuvarlak içine, gözlerini yuvarlaklar içine, burnunu, ağzını ve çenesini nasıl çizdiğime dikkat edin. Çünkü bu kısımlar önemli. Bunları resme yerleştireceğiz. Bu daha zor. Gerçekten çok daha zor. Ama kendinizi geliştirmek istiyorsanız doğru yöntem bu bence. Yani fotoğrafa illa daireler ve üçgenler yahut kareler yerleştirmek zorunda değilsiniz. Bakarak yapabilirsiniz bunu. Yani şurada bir üçgen olmalı sanki, şurada bir yuvarlak olmalı sanki diye doğru yerleştirirseniz eğer bu gelişim için çok daha iyidir. Sizin artık yüzleri böyle geometrik şekillerle görmenize sebep olsa da çok doğru bir yöntem bence. Bu arada ağzı ve burnu böyle benim göz ve hani burun, ağız çizimi videolarımdaki gibi yuvarlaklarla çiziyoruz. Tabi burada çok daha kolay oluyor. Böylece bitti. Resme geçiyorum. Resimde mümkün olunca doğru konumlandırıyorum.
önce çizdiğim bütün şekli kağıda geçiriyorum. Neyin nerede olduğuna dikkat ediyorum. Aralarındaki mesafeyi falan zaten göz kararı belirliyorum. Ama mümkün olduğunca oradaki şekilleri kağıda doğru geçirmeye çalışın. Bütün şekilleri getirdikten sonra üstünden 8B kalemle geçiyorum. Diğerinde de onunla geçtim zaten ama alttaki çizgileri silmeyeceğim. Görmenizi istiyorum. Sadece eğer zaten çizecekseniz sonrasında silersiniz onları. Hatta bazen komple de silmiyorum. Bazen kağıdı kirletebiliyor duruma göre. Ve bitiyor. Eğer elinizin altında kağıt kabarıyorsa ya da elinizin altına bulaşıyor ve resmi dağıtıyorsa elinizin altına bir kağıt koyun ya da bir poşet. Yani kağıdın kabarmasını ve de kalemin dağılmasını önleyecek bir şey koyun elinizin altına. Ağzın kötü olduğunu görüyorsunuz. İncecik, zarif bir dudak ben ne hale getirmişim. Daha ince çizmeye çalışıyorum o yüzden. İkisi de bu kadardı. Yorumlarda hangisini daha çok sevdiğinizi belirtebilirsiniz. Ben de kimin benimle aynı fikirde olduğunu öğrenmiş olurum. Yani çoğunluğun diyeyim. Bu arada ben bir fikirde değilim. Büyük çizimlerde kareleme kullanıyorum. Daha minik minimalist çizimlerde ise böyle geometrik şekilleri kullanıyorum. Dediğim gibi hata paylarını silmek daha kolay oluyor o yüzden. Ve video bu kadardı. Hoşça kalın.